Merhabalar boğalar. İşte gördüğünüz gibi 2025 geldi ve size şimdi arkadaşım Meryem'le 2025'i ay ay, dolu dolu, heyecan dolu, dizgin dizgin anlatacağız. Ama bunlar hedeflerinden uzaklaştılar. Bu işte korona zamanı böyle tutulmalar oldu ya, herkes sürekli boğa akrep, boğa akrep çıldırmıştı bir ara halk. O dönemde bir uzaklaştılar o şeyden. İşte bu yıl bunlar fabrika ayarlarına dönüyorlar. Tekrar rahat rahat böyle Yayılma dönemi. oturabilirler, evet, rahat. Boğa Güzel, geri güzel. döndü yani. Boğa geri dönecek fabrika ayarlarına. Onlar için neyin yılı? Bu arada boğa için neyin yılı? Gezsinler, tozsunlar, yemek yesinler, yeni yerler keşfetsinler, yemek yapmaya zaman ayırsınlar, yemek yapmayı öğrensinler, yeni bir şeyler öğrensinler. Onlara keyif veren, onlara çok iyi gelecektir böyle olursa. Tamam, ben boğayım, kendime geldim diyor yani boğalar. Kendilerine gelecekler yıl boyunca. Daha kendilerinde değiller. Hala böyle bir coşku. Bir de Uranüs geldi. Uranüs gelir saçın başını dağılır. Hani böyle çok plastikli ortamda dur be, bana oluyor. Saçlar böyle şey oluyor, tel tel. Diken diken tel tel. Böyle geziyorsun. İşte onun gibi. Yani Uranüs böyle değdiği yere ay elektrik çarptı dersin. Bazı arkadaşınla böyle tokalaşırsın falan. Bir yere ellersin. Şoklanıyorlar mı? Ya Uranüs şoklama şok- yapıyor. Hah. Evet. Onun için daha sakin bir döneme geçecekler. Şimdi o zaman biz Ocak ayından başlayalım. Bu sevgili boğacıklar. Fabrika ayarları. Boğa insanları. Boğa Yürü insan gibi. grupları. Bunlara Satürn kariyer ve iş fırsatları getirerek yılı başlatacak. Önemli böyle bazı iş görüşmeleri yapabilirler. Bir de normalde mesela iş görüşmesi yaparsın, sonra işte bunlar beni aramadı, dur bakayım ne olacak falan filan tripler olur ya. Bunlar uzun süredir bekledikleri bazı konularla ilgili olabilir. Bir şekilde özellikle yurt dışından bir haber bekliyorlarsa ve özellikle araya deniz giriyorsa, okyanus değil illa Amerika diye düşünmeyin. Bir şekilde bir şirketle çalışmak, bir yere yerleşmekle ilgili bir durum varsa Ocak ayında hatırlatmalar yapabilirler. Aa niye hatırlatıyorsun, ne oldu işte, ne kadar ısrarcı falan filan diye düşünmeyecek kimse, rahat olabilirler yani. Evet. Çekinmesinler yani. Hani bir Yok, kendilerini rahat. hatırlatsınlar. Hatırlatsınlar aynen. Ocak ayında. Evet, geldik Şubat'a. Burada bir şey söyleyeyim. Öğrencilerse veya öğrenci olmaya niyetlilerse ya da öğretim görevlisi ise falan filan burayı iyi değerlendirmeleri lazım. Çünkü sınavlar, yurt dışı, yurt içi başvurular falan filan, belge hak kazanmakla ilgili konular varsa burada çok önemli fırsatlar yakalayacaklar. Normalde erişemedikleri bağlantılar falan olabilir. İş hayatındaki boğalar içinse oldukça olumlu bir ay yine. Terfi alabilirler, yetkileri arttırılabilir. Böyle bir bilgi alabilirler. Belki hemen almayacaklar yetkiyi ama önemli olan o haberi alacaklar yani. Çalışmıyorlar diyelim ki, harekete geçmek için çok böyle bir motivasyon hissetmeye başlayacaklar. Kendi hoşlarına giden şeyleri yapmakla alakalı tabii ki. Yine Böyle bir şans yıl. onlarla yani. Evet. Ya genel olarak olumlu şeylerini anlatıyorum. Çünkü olumsuz şey ufak tefek aralarda söyleyeceğim ama şey çok pozitife odaklandığında kötü olaylar zaten kenarda köşede kalmaya başlıyor. Sen güçlü olduğun Kapatıyor yere onları. yürürsen daha iyi olur. Evet. Peki, Mart ayında neler yaşayacak boğacıklar? Mart'ta da terfi ve zam için fırsat. Yani bir önceki ayın teması burada devam ediyor. Demek ki burada iş hayatıyla ilgili önemli bir şeyler oluyor. Evlilerse eğer eşleriyle olan bağlarının güçlendiğini hissedecekler aynı zamanda. Ve ilişkinin kalitesi her zamankinden daha sağlam hale gelecek. Bu da ne yapacak onları? Aile kurma yolunda da önemli adımlar atabilir. Evli değil diyelim ki ama ilişki ciddi, işte bir türlü bir yere gitmiyor, etmiyor falan filan gibi bir durum varsa burada önemli böyle bir teşvik olmuş olacak. Adını Ya, koyacaklar aile yani. kurmak ne kadar güzel bir şeyi hissedecekler. Ya da karşılarındaki hissedecek, onun için iyi hissedecekler. Mesela çocuk sahibi olmaya karar verebilirler, evlat edinmeye karar verirler. Planlar yapabilirler çocuk yapmak için, işte bu tıptan yararlanarak tedavi sürecine başlayabilirler. Böyle seçenekler gündemlerinde yer alır. Eğer bir ilişkileri varsa dediğim gibi bu ay ilişkilerinin ciddiyet potansiyeli çok artıyor. İyi olacak yani. Geleceğe yönelik adımlar atıyorlar. Evet. Gelelim Nisan ayına. Nisan ayında da sorumlulukları kabul ederken biraz böyle abartabilirler. Mesela size ait olmayan şeyleri, belki de tam olarak böyle bilgi anlamında hakim olmadığınız konularda böyle bir coşup
Bir anda sadece insanlara yardım etmek için, ay hadi dur şunların işlerini çözeyim falan filan tuhaf sorumlulukları üstlerine alabilirler. Bu eğilimden uzak durmaları lazım. Dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu sağlıklarını etkileyecek. Bunu yaparlar, gaza gelirlerse. Üzerlerine kalacak belki de. Hani iyilik yapayım derken üstüne kalacak. Ondan sonra da fazla yorulacaklar. Evet ama tam olarak da iyi bilmedikleri şeylere de atlıyorlar gibi görünüyor. O yüzden yapmasınlar onu. Mayıs onların ayı zaten. Mayıs aynen öyle. Bu ay para biriktirme hedefleri koymaya başlayacaklar. Parayı böyle nasıl arttırabilirim falan filan diye fikirler gelebilir. Etraflarında bununla ilgili fikirleri olan insanlarla, onlara yardım edebilecek insanlarla karşılaşabilirler. Paraya bakış açıları bu ay itibariyle değişmeye başlıyor. İş ve okul hayatında da hırslarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çalışmıyorlarsa eğer aile içi ilişkilerde diyaloglara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Böyle anlam yüklemeyin, aman o öyle dedi de bu böyle oldu falan filan gibi şeylere girmesinler onlar da. Peki ben bir öneride bulunabilir miyim? Boğacıklar az yiyin, para biriktirin. Evet, az yesinler, para biriktirsinler. Bir de kendi işleri olmayan şeylere çok böyle kazımasınlar. Bu yıl öyle bir yıl onlar için. Evet. Ve yaz ayına girdik Haziran'la. Özellikle gayrimenkul konularında burada onların da avantajı olacak. Çıkmazdalar diyelim ki bu ay harekete geçebilirler. Mesela bir mülk satarlar, başka bir mülk alırlar. Bir kentsel dönüşüm olayı olur. Bir arazinin değerlendirilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir. Miras olarak bir yer kalır, işte akıbeti belli değildir. Paydaşlarla aralarında anlaştıklarını fark ederler gibi finansal anlamda olumlu bir takım olaylar yaşayacaklar. Önemli gelişmeler olacak onların hayatlarında. Geldik Temmuz. Temmuz'a. Burada da tatil için en uygun ayın boğalar için yazın tam ortasına gelmesi gerçekten büyük bir şans. Eğer bekarlarsa boğaların Temmuz ayına şimdiden plan yapmaları lazım. Çünkü aşık olabilecekleri kişilerle tanışabilirler. Tedbirli mekan yaptıkları zaman. Bir iş için hayalini kurdukları bir fikirler varsa ve belki ortaklığı sağlayabilecek biriyle de karşılaşabilirler. Diyelim ki evli falan ya da ilişkisi var. Böyle bir şey de olabilir. İkisi birden olabilir. Tatil planlarını şimdiden yapsınlar. Temmuz'a niyet. Bakalım ne çıkacak kısmet. Ağustos'ta da bakalım ne oluyor. Bu sefer de Jüpiter aile içi huzur getirecek onlara. Bir şeyler oldu etti falan filan. Ailede bir süredir var olan sorunlar artık çözüme kavuşuyor bunların. Uzun sürede devam eden problemleri vardı. Bu ay boyunca bir zamanlar içlerinde tuttukları ve dile getirmekten çok imtina ettikleri bazı dertleri ortaya döktüklerini göreceğiz. Sıra dışı bir şey aslında onlar için. Çünkü genelde bunu yapmayı pek beceremiyorlar. Bunu pasif yolla yapıyorlar, yani ima ediyorlar falan. Bu sefer açıkça söyleyebilirler ve sürpriz bir olay olabilir. Onlara hak verildiğini fark ederler. Lütfen anlatın, içinizi dökün ve karşılığında ne kadar da böyle olumlu şeyler olabileceğini göreceksiniz. Ne söylendiğini de dikkat edin çünkü uzun vadede faydasını göreceksiniz size cevaben söylenen şeylerin. Eylül soracağım. Evet. Doğru yatırım yapabildiğiniz bir süreçten geçeceksiniz boğalar. Zihninizden geçen ve bir şekilde böyle mesela bunun doğru olduğunu hissediyorum falan filan dedikleri şey. Bazen olur ya insan içine doğar böyle bir şey bilmiyordur falan ama böyle yatırımlar yapmayı mutlaka dikkate alsınlar. Hislerini takip etsinler. Bunun için doğru bir ay. Yarım kalan bir ilişki varsa, iş için bir yolculuk varsa bu hikayeleri de tamamlıyorlar burada. Geliyorum Ekim ayına. Çalışanlar zaten ay boyunca ihtimal vermedikleri güzel gelişmeler yaşayacaklar burada. Sözüm çalışmayanlara gelsin. Çünkü o zaten çalışanlar ay ne güzel geçti falan filan diyecekler. İnsanlarla böyle beraber iş yapabileceğiniz potansiyel ortaklar olarak bakmanız lazım bu ayda. Hiç olasılıkta olmayan kişilerle iş kurabilirler veya onlarla çalışmaya başlayabilirler. Bu yıl böyle keyifle ilerleme yılı onlar için. Unutmasınlar. İşe güce baksınlar. Böyle alengirli şeylerden uzak dursunlar. Yok canım, yazın gezdiler, tozdular, yediler, içtiler. Eylül falan da gayet iyi geçti, Ekim'de. Bakalım Kasım'da ne yapacak boğalar? Ama boğanın bu senenin genelinde şöyle bir şey olacak yani. Temmuz'da kırarsa bunu iyi. Kendi meseleleri olmayan işlere burunlarını sokma durumu oluyor biraz. Ya sen bir sal milleti ya. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kendine baksa zaten mutlu olacak. Çünkü çok fırsat var aslında önünde.
Kasım'da da yine beklenmedik bir takım konular bunların gündemlerini böyle meşgul etmeye başlıyor. Yıl genel olarak iyi geçiyor zaten aslında gördüğünüz gibi. Bu kadarcık da olur artık, o kadar hani arada da bir kötü bir şey de anlatacağız. Engelleri aşıp yollarına devam etmeleri gerekecek. Endişelenmesinler. Her zaman ne diyoruz? Her şey geçici. Bütün her şey komple. O yüzden sıkıntı yok. Biz Aralık'la 2025'i bitirelim boğalar için. Aralık yılı mutlu kapatıyorlar bunlar. O angaja olmazlarsa bir yere. Genel olarak iş ağırlıklı olacak. İşlerinin ve yaptıklarının değerinin fark edilmesi, kazançlarının ve tabii sorumluluklarının da arttığı değerli bir yıl olarak düşünebilirler. Çalışmıyorlarsa eğer ve evlilerse evliliklerinin daha iyiye gittiğini görecekler. Bekarlarsa zaten çok romantik potansiyeller var, dönemler var şeyin içinde. İstedikleri gibi biri hayatlarına girebilir. Onunla ciddi bir ilişki inşa ettiklerini görebilirler. Ay ne kadar güzel. Bu arada maşallah diyelim. Evet. Peki o zaman 2025'i boğalar için bir toparlayalım mı? Şimdi Uranüs sonlarda ya, fırsat olarak boğadaki yolculuğun sonlarına geldikleri için bence Uranüs şeydi değil mi? Yanlışsam. Elektrikçi. Ha, şok. Evet. Minik şok, evet. Fiziksel görüntülerini kalıcı olarak etkileyecek kararlar almayı biraz ertelemeleri gerekiyor. Onların yapması gereken şey. 2, ayrıca bazı alışkanlıklardan kurtulmak için mükemmel bir yıl. Böyle takıntı yaptıkları insanlar, ilişkiler. Bu yıl artık geride kalması lazım. Yoksa çok kötü ayaklarına dolanacak. Gerek yok yani. Bu kadar potansiyel varken onlarla uğraşmaya gerek yok. 3, Haziran'a kadar Jüpiter ikizlerde olacağı için yapmaları gereken kendilerine odaklanmak ve kendi değerlerini tekrar hatırlamak olması gerekiyor. Başkaları cehennemdir. Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmesinler. Bunu bıraktıkları zaman potansiyellerine uça uça gidiyorlar. Çok iyi olacaklar yani. Böyle. Hadi bakalım, iyi yıllar o zaman. İyi yıllar. Sayın boğa grupları, Boğacıklar. grupları. Boğa insan grupları. İnsanlar böyle meralarda, Masai Mara çöllerinde aslanlar yürüyor. Boğalar meralarda böyle tatlı tatlı İspanya'nın hiç matador geçmeyen sokaklarında mutlu mutlu yürüyor. Evet, görüşmek üzere sevgili boğalar.